Kedin seni gerçekten seviyor mu, yoksa sadece mamasını mı bekliyor? Cevap sandığından çok daha derin. Çünkü kedilerin sevgisi yalnızca davranış değil, tam anlamıyla bir biyolojik senfoni. Bugün seninle birlikte kedinin sevgisinin bilimini keşfedeceğiz. Hazırsan birlikte mırlamaların ardındaki kimyayı çözelim. Kediler neden sevmeyi seçti? Kediler aslında binlerce yıl önce yalnız avcılardı. Tek başlarına yaşar, kimseyle paylaşmazlardı. Peki nasıl oldu da bir gün gelip dizimizin üstünde mırıldanır hale geldiler? Bilim insanları bu dönüşümün sırrını evrimde buldu. Tarımın başladığı dönemlerde kediler insan yerleşimlerine fare avlamak için yaklaşmaya başladı. Zamanla insanın varlığı tehlike değil, fırsat olarak algılandı. Ve bu yakınlık sadece çıkar ilişkisi olmaktan çıktı. Kediler insanlara karşı doğal bir bağ kurma eğilimi geliştirdi. Yani seni sevmeye öğretilmediler. Seni sevmeyi evrimsel olarak seçtiler. Bu da demek oluyor ki kedinin sana sürtünmesi sadece yemek zamanı değil. Bir tür sen benim güvenli alanımsın demek. Kedilerde. Kimyasal aşk. Mırlamanın arkasındaki nörobilim. Bir kediyi okşadığında mırıldandığını duymuşsundur. Ama o mırıl sadece bir rahatlama sesi değil. Aslında beyin kimyasının konuştuğu bir dil. Araştırmalar bir kedi sevgi gördüğünde beyninde oksitosin, dopamin ve serotonin gibi mutluluk hormonları salgılandığını gösteriyor. Aynı hormonlar bir insanın sevdiği biriyle sarıldığında salgıladıklarıyla birebir aynı. Yani kedinle arandaki bağ, biyolojik olarak tıpkı bir anne ile çocuğu arasındaki bağ kadar güçlü olabilir. Kedi kafasını sana sürttüğünde bunu sahiplenme anlamında yapar. Ama kimyasal olarak bu aynı zamanda bağ kurma işaretidir. Kediler yüz ve vücutlarında özel kokular salgılayan bezlere sahiptir. Sana sürttüğünde bu kokusunu bırakır. Bu, sen artık benim dünyamdasın demektir. Bilim insanları kedilerin beyinlerinde yapılan taramalarda sahibinin sesi duyulduğunda ödül merkezlerinin aktive olduğunu keşfetti. Yani sen onun için yalnızca bir mama sağlayıcısı değil, kelimenin tam anlamıyla mutluluk kaynağısın. Kedilikten insan dostluğuna, erken dönem bağlanma. Bir kedinin sevgiyi nasıl ifade ettiğini anlamak için yavruluk dönemine bakmak gerekir. Kediler doğduklarında annelerine bağımlıdır. Anneleriyle aralarındaki temas, süt emerken duydukları sıcaklık ve güven hissi onların ilk sevgi deneyimidir. Eğer bir kedi yavruyken insan eliyle şefkat görürse, beyninde sevgiye dair pozitif bir kodlama oluşur. Bu kod yetişkinlikte de devam eder. İşte bu yüzden bazı kediler seni gördüğünde dizine kıvrılır, bazıları ise mesafeli kalır. Bu tamamen yavruluk dönemindeki deneyimlere dayanır. Bazı kedilerde yetişkinlikte bile emme hareketi görülür. Bu tıpkı bebeklerin battaniye tutma alışkanlığı gibi bir rahatlama davranışıdır. Seni anne figürü gibi görmesinin, sana duyduğu derin güvenin göstergesidir. Kedinin dili. Sessiz aşkın iletişimi bir kedi konuşmaz ama seni çok şey anlatır. Sadece miyavla değil, bakışlarıyla, kuyruğuyla, vücudunun duruşuyla. Kuyruğunu dik tutuyorsa bu mutluyum, seninleyken güvendeyim demektir. Yavaşça göz kırpıyorsa sana güveniyorum mesajı verir. Bu hareket kediler arasında barış sinyali olarak kabul edilir. Ve en cesur hareketlerinden biri karnını açması. Bu kedinin en zayıf bölgesini sana göstermesi demektir. Yani sana tamamen güveniyorum. Bazı kediler ise sevgisini sessizce gösterir. Kapının önünde oturur, seni izler, sana sırtını döner ama gitmez. İşte o an kedinin dilinde ben buradayım, sana yakınım anlamına gelir. Sevgi, bilimle güçlenir. Pratik bağ geliştirme yöntemleri. Peki kedinin sevgisini güçlendirmek için sen ne yapabilirsin? Bilim bu konuda da bize birkaç ipucu veriyor. Birincisi, pozitif pekiştirme. Kedin sevgi dolu bir davranış sergilediğinde, mesela sana yaklaşmak, seninle oynamak gibi, bunu ödüllendir. Sevdiği bir atıştırmalık ya da sadece tatlı bir ses tonu bile yeterli. Bu davranışı beyinde olumlu şekilde kodlar. İkincisi, rutin güven duygusu. Kediler tahmin edilebilir ortamlarda daha sevecen olurlar. Yani onunla her gün belirli bir saatte ilgilenmek, oyun oynamak veya konuşmak ilişkide güven köprüsü kurar. Üçüncüsü, doğal içgüdülerine saygı. Kedine sadece kucak değil, alan da ver. Avlanma, tırmanma, saklanma gibi doğal davranışlarını yapabileceği bir ortam, sevgisini özgürce göstermesini sağlar. Ve belki de en önemlisi, onu anlamak için çaba göstermek.
Kediler duygusal zekamızı sınayan canlılardır. Sen onu anladıkça o da seni anlamaya başlar. İşte bu noktada insan-kedi iletişimi gerçek bir bağa dönüşür. Geleceğe bakış. Bilim kedilerin kalbine yolculuk ediyor. 2025 itibarıyla bilim dünyasında kediler üzerine yapılan davranış araştırmaları hızla artıyor. Yeni beyin taramaları kedilerin insan yüzlerini tanıyabildiğini ve duygusal ifadeleri okuyabildiğini gösteriyor. Yani kediler bizi sadece tanımıyor, ne hissettiğimizi de anlıyorlar. Gelecekte bu çalışmalar insan-kedi ilişkisini bir üst seviyeye taşıyacak. Kim bilir, belki bir gün kedinle gerçekten konuşabileceğin bir teknoloji bile olur. Ama o gün gelene kadar kedinle kurduğun bağın zaten en gelişmiş iletişim biçimi olduğunu unutma. Bir bakış, bir mırıl, bir dokunuş. Hepsi bilimsel olarak da kanıtlanmış sevginin evrensel dili. Kedin seni seviyor. Sadece mamasını değil, senin sesini, kokunu, varlığını seviyor. Ve bunu binlerce yıllık evrimin hediyesi olarak yapıyor. Kedinin sevgisi gizemli olabilir ama artık biliyoruz ki bu sevginin ardında hem kalp var hem de bilim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve patiyle kalın.